Singapur'a doğru yola çıkıyorum. Evet abi, çalıştığım hostelden Singapur'a doğru yola çıkıyorum. Kendinize her şey için çok teşekkürler. Vallahi kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Eyvallah. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Eyvallah, haberleşiriz. Hostelde beer pong falan oynuyorlardı. Step In hostelinde de. Güzel bir hostel, değişik bir deneyim oldu benim için. Yani parayı çaldırmak çok güzel bir deneyim olmadı ama böyle bir çalışmak falan değişik bir deneyim oldu tabii. Singapur çok garip bir ülkeymiş. Yasaklar ülkesi diye geçiyor. En iyi yanı Türklere vize istemiyor. En kötü yanı çok pahalı. Kuala Lumpur'dan otobüsle gideceğim. 6 saat sürüyor yolculuk. 12 dolara bir tane otobüs buldum. Bakalım inşallah güzel bir seyahat geçiririz. 11'de kalkacak otobüs. 10.30'da gelip check-in yapılacak dedi. Yani otobüse de check-in yapıldığını ilk kez görüyorum ama bak ne diyor? Passengers diyor, must diyor, check-in diyor 30 dakika. Ne güzel söyledim değil mi? Hello. Evet. Malezya'dan çıktık. Şimdi Singapur'a gireceğiz sanırım. Singapur vizesi nasıl alıyormuş sınırdan geçerken onu bir göreceğiz şimdi. Bir de Malezya otobüslerinde şöyle bir farklılık var. Normal otobüsleri işte sigara içmek, yere tükürmek, yemek getirmek gibi şeyler yasak. Burada ekstradan bir de otobüse duryan sokmak yasak abi. Tık tık damgayı basacağız. Yolumuza devam. Vizeden belli abi. Çok düzenli bir yer oldu. Polisler çok dikkatli bir şekilde kontrol ediyor. Kalacağınız yeri soruyorlar. Ne kadar kalacağınızı soruyorlar. Türklere bir vize yok. Basıyorlar damgaya, geçiyorlar. Yani otobüse geçecekseniz abi Malezya'dan Singapur'a proses kolay. Ben Little India diye bir yere gideceğim. Merkeze 1,5 kilometre uzaklıkta. Yanımdaki adam da oraya gidecekmiş. O bana en azından ufak ufak gösterir. Hayda, taksi bizi bozar ya. You going with taxi? Alın bir de. Abi 4 dolardan uçuyor diyor ya. Korkuyorum şu an. Abi ben şöyle söyleyeyim size, benim yanımda hiç dolar yok. Taksiye biniyorum şimdi bu adamla. İnşallah adam benden para istemez. Tatlı. Yani verecek bir param yok şu an. Ona güveniyorum. Yeah, should I have to pay? Oh, thank you, thank you. Thank you very much. Abi çok iyi. Şöyle söyleyeyim. İnanılmaz pahalı. Taksi 10 dakika falan sürdü yolculuğu ve 6 dolar yazıyordu taksimetrede. Direkt hostel önüne getirdiler beni sağ olsunlar. Booking'den Singapur yazdım. Filtrelerden en ucuzdan sıralanan bu en ucuz otel. Şu en ucuz hostel daha doğrusu. 15 dolar abi. En ucuzu. Çok pahalı şey. Hello. Check-in 1'de yapılıyormuş. Şu an saat 5:45. Ben biraz internetten Singapur'da ne yapılır, nereler görülür onları araştıracağım. Araştırmam bitsin, Singapur sokaklarına gideriz. Hostelden çıktım ve kendimi Singapur sokaklarına atıyorum. Singapur inanılmaz pahalı bir yer. Bu kaldığım en kötü hostel, en pahalı hostel. Geceliğine 15 dolar veriyorum. Girişte fare kapanı var. İçerisi mülteci kampı gibi. Tuvaletler leş atıyor. 15 dolar verip bu kadar kötü bir hostel, en ucuzu buydu. Onun için burada kalıyorum bu arada. Şöyle bir küçük bir araştırma yaptım. Gidilebilecek yerleri bir gün içinde. Gardens by the Bay'e gideceğiz. Singapur'un büyük bir bahçesi. Marina Bay var onun arkasında, bu Infinity Pool'un resimlerini gördüğünüz yer. Little India var. Şu anda olduğumuz yer. Chinatown var. O da aynı şekilde Singapur'un içinde Çinlilerin kurduğu bir yer. En sonunda gece barlar bölgesine gideceğiz. Hem bir fiyatları görürüz orada. Şu an burası Little India diye geçiyor. Singapur'dan ve kültüründen bayağı bir farklı. Renkli Hindu evleri, sokak grafitileri ve Hindu kültürünü bu sokakta yaşayabilirsiniz. Şöyle Little India'yı gezerken araştırdığım kadarıyla size Singapur'un biraz tarihiyle ilgili bilgi vereyim. 14. yüzyılda Malezya kralı Singapur'da hava muhalefeti nedeniyle mahsur kalıyor. Bu ada ülkede gördüğü bir aslan nedeniyle Malezya'da adı Singa yani aslan, Pur'da şehir yani aslan şehri olarak adlandırıyor ve 14. yüzyıldan sonra bu ada ülkesinin adı
Singapur olarak kalıyor. Singapur İngiliz ve Hollanda egemenliği altında kalan bir devlet ve 1965 yılında bağımsızlığını kazanıyor. Küçük bir ada devleti burası. Hem ülkenin adı Singapur hem şehrin adı Singapur. Sadece bir şehir devleti yani ve birçok kültürü barındıran bir topluluk. Yani Çinli, Hintli, Malezyalı ve Singapur halkından insanları bu çatı altında topluyor. Şimdi metroyla Garden Dibe'ye gidiyoruz. Giderken Singapur'la ilgili garip şeyleri söylemek istiyorum. Singapur Fine City diye geçiyor. Ne demek? Fine İngilizce'de iyi, güzel, aynı zamanda ceza anlamına geliyor. Şehir çok temiz, çok düzenli fakat çok garip cezalar barındırıyor. Mesela bu şehirde sakız çiğnemek yasak. Bakın sakızı yere atmaktan bahsetmiyorum. Sakızı çiğnemek yasak. $1000 gibi bir ücreti varmış. Aynı zamanda mesela rezidansınız varsa kedi beslemek yasak. Singapur'da araba kullanmak başlı başına dert. Araba sahibi olmak için bayağı zengin olmanız gerekiyor. Çünkü arabanın ücreti, arabanın vergileri haricinde sizin devlete $90.000 kadar para vermeniz gerekiyor ki Singapur'da araba kullanabilirsiniz. Aynı zamanda araba kullanmak istiyorsanız kendi arabanıza özel bir park yeri olması lazım. Ve de devlet sizin arabanızı temiz kullanıp kullanmadığınıza dair gelip denetlemelerde bulunuyormuş. Şehir dünyanın en pahalı şehirleri arasında giriyor. Ben de o nedenle zaten sadece bir gün kalacağım burada. Tren istasyonunu buldum. Alt kattan bir bilet alayım. Oradan Gardens Bay. Burada trafik tersten aktığı için yani araba trafiği, insanlar da aynı şekilde solda bekliyorlar. Yürümek isteyenler sağdan yürüyor. Vallahi Gardens by the Bay bu taraftan diyor. Gardens by the Bay'e geldim. Abi burası bayağı tüm Singapur'da görülmesi gereken yerleri sanırım bir yerde toplamışlar. Singapur'la ilgili böyle bir baksanız nereye görürüz diye. Şu arkada gördüğünüz yer Gardens by the Bay. Şunu görmüşsünüzdür ya. Şu fotoğrafı. Şu tarafta yani. Şunları Instagram'da görmüşsünüzdür. Şu ikiliyi, Botanik Garden. Bunlar pahalı, girişleri paralı yani. Onun için içeri girmeyeceğim. Ama böyle görmek bedava. Mesela bu otel de, bu bina da yani Singapur'da görülmesi gereken yerler arasına giriyor abi. Öyle. Bakalım. Şimdi tam olarak şuraya gideceğim. Tam olarak da dediğim yere geldim. Çok da uzak değilmiş zaten. 4 dakika falan yürüyüş mesafesinde. Ben Singapur'a bayıldım abi. İnanılmaz güzelmiş burası ya. Bu arkamda gördüğünüz avatar gibi gözüken ağaçlar tamamen insan yapımı olup adı Super Tree Grove. Bu Super Tree Grove'lara OCBC Skyway adında böyle bir yol yapmışlar birbirine bağlayan. Bu yollarda yürümek isterseniz onun ücreti $8 ama gelip de böyle benim gibi alttan görmek isterseniz burası ücretsiz. Bu bahçede de Dragonflies demişler. Yani bizim Türkçe'de peygamber böceği olarak adlandırdığımız böceği, bunlar ejderha böceği olarak adlandırıyorlar. Bu bahçenin önemi Cloud Flower ve Flower Dome olarak iki büyük sera var. Cloud Flowers'ın özelliği içinde şelale var. Bu şelalenin içinde 7 kat var. Dünyanın en büyük el yapımı şelalesi olarak biliniyor. Flower Dome da dünyanın her yerinden gelen ağaçları barındıran bir sera olarak düşünün. Türkiye'den de zeytin ağacını getirmişler içine. Hadi gidelim. Direkt metrodan çıktık ve Chinatown'a geldik. Genellikle kırmızı ve sarı renklerin hakim olduğu bir yerleşke diyeyim. Çin yerleşkesi. Şimdi birazdan bir yemeklere bakacağız. Çok açım. Umarım fiyatlar çok pahalı değildir. Sokağın bir bölümünü yemek kısmına ayırmışlar. Bir bölümünde alışveriş yapabileceğiniz kısma ayırmışlar. İlk gördüğüm kısımda alışveriş fiyatları birazcık pahalı gibi gözüküyor. Yemek fiyatlarına bakalım isterseniz birazdan. $32, $13, $16, $15. Hey yavrum hey. Sanırım Chinatown'da ben yemek yemeyeceğim gibi gözüküyor. Hadi bir alışveriş kısmına bakalım. Bu arada söylediğim tüm fiyatlar Singapur doları. Yani US dolar değil, onunla karıştırmayın. US dolarla Singapur doları arasında 1.4 kur farkı var. Abi yani öyle bir yerdeyiz ki ben
hiçbir Avrupa ülkesinde bile bu kadar pahalı bir yer görmemiştim. Şimdi burası Chinatown'un içinde alışveriş yapıp böyle küçük hediyelik eşya alabileceğiniz bir yer ama o kadar pahalı ki tanesi 10 dolara şalvar satılıyor. Yani ikisi 7 dolardan magnet alabilirsin. Tanesi 35 dolara bileklik satılıyor mesela. Hatta Malezya'da benim 3 dolar yediğim durian burada 15 dolar olduğunu bile gördüm. Hediyeliklerin bu kadar pahalı olduğu bir yerde ancak böyle gezebiliyoruz. Buradan 10 dakika falan uzaklıkta barların olduğu bir sokak varmış Singapur'da gece hayatı için. Yani muhtemelen çok pahalıdır orası da en azından görmek amacıyla bir de ben oraya geleyim. Hadi bakalım. Barlar sokağına. Böyle yürüyeceğiz abi işte. Burger King. Açlıktan öleceğim. Burger King, McDonald's abi. Singapur'da özellikle. Buradan yerim abi. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Gözünü yiyeyim, Çin yemeğidir ya. Bak bu vizyonsuzluk değil. Singapur'a geldim Burger King yiyorsun demeyin. Ben de isterdim yani böyle bir marine edilmiş somon yiyeyim ama 45 dolar, 50 dolardan başlıyor öyle yemekler. Kızarmış pilav diyorum ya. 10,5 dolar ya. Bak şuna bak abi bu yemek. Of 8,5 dolar. Çok iyi. Hadi afiyet olsun bana. Of. Bir yedim ama bir yedim yani. Hadi bakalım şu nehrin kenarındaki barları bir görelim. Evet. Şöyle soldaki yer Clark Quay. Bu nehrin adı da Singapur Nehri. Zaten çok garip bir yer. Ülkenin adı Singapur. Şehrin adı Singapur. Nehirlerin adını da Singapur koymuşlar. Müzik sesi gelmeye başladı yavaş yavaş. Bu bölgesi şehrin eğlence merkezleri oldu. Gerçekten de güzel barların olduğu bir yer. Fakat burası böyle backpacker için uygun bir yer değil abi. Şöyle söyleyeyim, adamlar servis ve mutfak elemanı arıyorlar, tecrübe istemiyorlar ve 2600'e kadar maaş vermeyi planlıyor. 2600 doları mutfak elemanına verirsen tabii 5 liraya 50 dolar isteyeceksin yani. Böyle barlar bölgesini yukarıda büyük şemsiyelerle kapatmışlar. Orada da böyle bir su şovu yapmışlar. İnsanları sevecen, Singapurluların neredeyse hepsi İngilizce konuşuyor. Ara, his name is Ara. Yeah. Bak 3 aydır seyahat ediyorum. Neredeyse hiç Türk'le tanışmadım. Sadece Kamboçya'da iş yapıyor Türkler. Bakın Malezya'da yine bir Türk işletmesi. İnanılmaz yaratıcı bir isim. Dönerci. Dondurma satıyor. Bu sokakta bu kadar abi. Artık yavaş yavaş saat de geç oldu. Hostele dönmenin vakti geldi. Bir günlük Singapur gezimizin sonuna geldik. Temiz, düzenli ve mükemmel fiyatlarıyla Singapur sokaklarını gördük. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.